Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıcacık, buram buram yaşanmışlık ve kardeşlik kokan harika bir deneyimi paylaşmak istiyorum. Almanya'nın farklı eyaletlerinden gelen, lise mezunu ve üniversiteye adım atacak 50 genç arkadaşımızla birlikte tam tamına 30 günlük muhteşem bir kampa girdik. Evet, yanlış duymadınız. Tam tamına 30 gün. İlk duyduğunuzda kulağa 30 gün de çok uzunmuş, nasıl biter ki gibi gelebilir değil mi? İnanın biz de gelmeden önce öyle düşünüyorduk. Ama şu an kampın son günündeyiz ve zamanın nasıl akıp geçtiğini, günlerin nasıl bittiğini hiçbirimiz anlayamadık bile. Giderken zaten abilerimizin bizim için muazzam bir içerik hazırladığını tahmin ediyorduk. Ama samimiyetimle söylüyorum, bu kadar güzelini, bu kadar dop dolu geçeceğini ben bile hayal etmemiştim. Geldikten sonra beni ilk andan itibaren en çok etkileyen ve hoşuma giden şeylerden biri kesinlikle ama kesinlikle o uhuvvet ortamı oldu. Almanya'nın dört bir yanından gelmişiz. Çoğumuz birbirini ilk defa burada gördü. Ama aynı duygu ve düşünceyi paylaşan, birbirine karşı sonsuz bir saygı ve hoşgörü besleyen insanlarla aynı çatı altında olmak, beraber kamp yapmak tarif edilemez bir duygu. Daha ilk günden sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi bir muhabbet ortamı kuruldu. Peki bu 30 gün boyunca her gün neler yaptık? Biraz günlük programımızdan bahsedeyim. Her gün seviyelerimize göre ayrılmış sınıflarda yerli hocalarımız rehberliğinde tam tamına 2 saat Kur'an-ı Kerim dersleri aldık. Kimimiz tecvid bilmiyordu, sıfırdan tecvid öğrendi. Kimimiz makam dersleri aldı, güzel okuyuşunu geliştirdi. Ezberlerimizi verdik, yepyeni sureler ezberledik. Yani Kur'an-ı Kerim açısından bize kat kat değer katan bir süreç oldu. Bunun yanı sıra kampın manevi iklimini canlı tutan harika derslerimiz vardı. Mesela öğle namazından sonra her gün sahabe dersleri yaptık. Akşam namazının ardındansa ilmihal derslerimiz oldu. Tabii ki Hoca Efendi sohbetleri. Gerek güne manevi bir tazelikle başladığımız bir nefes sohbetleri, gerekse akşamları derinlemesine müzakere ettiğimiz uzun vaazlar. Gerçekten insanın ruhunu doyuran, tuttuğumuz notlarla heybemizi doldurduğumuz muazzam bir ilim sofrasıydı. Ancak kampın bende bıraktığı en derin iz, beni en çok etkileyen ve adeta ayaklarımı yerden kesen konuya gelelim. Kitaplar ve yaşayan örnekler. Abilerimiz okunacak kitapları öyle güzel ve nokta atışı seçmişler ki özellikle İrşad Ekseni ve Adanmışların Vasıfları kitapları okundu. En azından kendi adıma konuşayım. Şu dönemde ruhumuzun tam ihtiyacı olan eserlerdi. Bir Müslüman olarak dine hizmet etmenin ne kadar önemli olduğunu, dine hizmetin hangi metotlarla yapılması gerektiğini o kitaplardan teorik olarak öğrendik. Nasıl öğrenci yetiştiririz, nasıl hizmet etmeliyiz, teorik olarak bu kitaplarda çok güzel anlatılıyor. Ama iş sadece teoride kalmadı. İşte kampın en muazzam tarafı da burasıydı. Her gün dünyanın farklı yerlerinden buraya hicret etmiş veya yerli abilerimiz gelip bize kendi dilimizde sohbetler ettiler. Mesela Pakistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan ve daha birçok farklı ülkeden gelen abilerimiz vardı. Muhacir abilerimiz veya buradaki yerli abiler. Adam kalkmış, uzaklardan gelmiş. Ailesinden, vaktinden, konforundan fedakarlık etti ve tek bir gayesi var. Sadece Allah rızası ve dine hizmet etmek. Kitapta adanmışlık kelimesini okuyorsunuz. Teorisini öğreniyorsunuz. Hemen ardından sohbet için içeriye bir abi giriyor. Ve o adanmışlığı %100 bir şekilde kendi hayatında birebir yaşamış olarak karşınıza duruyor. Bu fedakarlığı canlı kanlı görmek, onların o samimiyetini ve heyecanını hissetmek insanı gerçekten derinden sarsıyor. O an kendinize bunu soruyorsunuz. Ben hayatıma bunu nasıl işleyebilirim? İşte bu kamptan yanıma alacağım en büyük ders bu oldu. Bir Müslüman olarak en temel görevimiz tabii ki dine hizmet etmek. İnşallah Almanya'ya döndüğümüzde Rabbim bulunduğumuz şehirlerde bizlere de bu ruhla en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Tabii ki kamp sadece dersten ve sohbetten ibaret değildi. Her gün yapılan sportif aktiviteler sayesinde enerjimizi de attık. Ayrıca her 4-5 günde bir düzenlenen bir günlük özel geziler ve keşifler vardı. Bu geziler sayesinde zaten hiç sıkılmaya vakit bile bulamadık. Yeni yerler gördük, farklı kültürleri tanıdık ve yeni lezzetler tattık. Hatta yardım faaliyetlerine katılarak sahada aktif görevler bile aldık. Bu dış aktiviteler kampın her an canlı ve taze kalmasını sağladı. Uzun lafın kısası arkadaşlar, 30 gün boyunca bir kampta ne yapılır, gözüm korkuyor diyenleriniz varsa sakın ama sakın korkmayın. Kurulan o samimi dostluklar, sohbetlerdeki o derin muhabbet ve manevi ortam ve yeni keşifler derken 30 günün nasıl bir göz açıp kapama süresini geçtiğini inanın anlayamıyorsunuz bile. Son olarak bu kampın hazırlanmasına emeği geçen, belki ailelerinden, vakitlerinden feragat ederek bizlere bu imkanları sunan tüm abilerimizden ve ablalarımızdan Allah razı olsun. Bizi buraya yönlendiren, yetişmemizde emeği olan rehber abilerimize de sonsuz teşekkürler. Eğer sizin de karşınıza böyle 30 günlük bir kamp fırsatı çıkarsa sakın ama sakın kaçırmayın derim. Hayatınızın en anlamlı kararlarından biri olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.